Çocuklara sınır koymak şart mıdır? Eğer koymazsak ne gibi sonuçlar doğurur? Yani evet, çünkü sınırın çocuğa öğrettiği şey şu: ben varım ve o da var. İkimiz ayrı insanlarız ve ilişki aramızdaki temas sınırında yaşanıyor. Bu olmadığında müthiş bir flu alan. Ben nerede başlıyorum, öteki nerede bitiyor, aramızda nasıl bir mesafe var ya da mesafe var mı? Buralarla ilgili muazzam bir kafa karışıklığı oluyor eğer sınırlardan bahsedemiyorsak. Ve sınırlardan bahsedebildiğimiz yerde de aslında ben benim, sen sensin algısı oluyor. Olmadığı senaryoya geçelim. Çok yapışık ilişkilenmeler olabiliyor, değil mi? Ben kimim, sen kimsin, biz aynı kişi miyiz yapışması olabiliyor. Ya da başka bir uca gidersek çok katı olduğunda da çok kopuk bir ilişkilenmeye doğru seyredebiliyor çocuğun ruh hali. Şimdi bu yapışma ve kopukluğa yeni kelimeler de ekleyebiliriz. Sınırın olmadığı, flu olduğu ya da çok katı olduğu alana bakarsak bu beraberinde ya hep ya hiç ilişki kalıbını getirebilir, değil mi? Yani ya hep ve iç içeyiz ya hiçbir ilişkilenmemiz yok ve çok kopuz gibi bir yere gidebilir. Ben öteki arasındaki ayrım net olmadığında o belirsizliğin getirdiği öfke patlamaları da yaşanabilir. Bir taraftan da tahammülsüzlük eklenebilir tüm bu anlattıklarımıza. Çünkü belirsizliğin insanoğlu üzerinde öyle bir etkisi var. Bir tahammül edememe efekti de geliyor beraberinde eğer bir şey çok belirsizse. Çok hoşlanmadığımız bir sınırla karşılaşınca öfkelenebiliriz, tahammülsüzleşebiliriz, bizi ya da çevremizi şaşırtan büyük kocaman tepkiler verebiliriz. Aslında ötekine uygun gelmeyen tepkiler de içinde bir öğrenme barındırır. Buna ben negatif toleransı demeyi çok seviyorum. O öfke, o alamama, o zorlanma halinde de çocukta gelişen şey aslında rezilyans dediğimiz kavram. Ben bir şey istiyorum, bazen oluyor ve bazen olmuyor. Buradan tam noktadan sonra aslında ebeveynin, çocuğa eşlik eden yetişkinin ne yaptığı çok önemli. Alamayan çocuğun verdiği o kocaman tepkiye tahammül edebilen bir yetişkin aslında çok şey öğretiyor çocuğa. Nasıl öğretiyor? İstediği olmayan bir çocuk hayal edelim hep birlikte ve kocaman bir tepki verdiğini düşünelim bu çocuğun. Ve orada sağlam duran, kapsayarak duran, bu zor duygunun içinde de senin yanındayım, bu zor duyguda da seninleyim, ben bununla baş edebilirim tavrıyla eşlik eden bir yetişkin çocuğa şu iç sesi kazandırıyor: ben bununla baş edebilirim. Bu zor duyguyla baş edebilirim. Bu zor duygular bazen gelir. Parantez içinde istediğim olmadığında, bir sınırla karşılaştığımda, bir engelle karşılaştığımda, değil mi? Hayat kendiliğinden engellerle dolu. Ben bununla karşılaştığımda zorlanırım ama o zorluğa rağmen devam edebilirim. Biraz olumsuz duygu, buraya da belki ayrı bir parantez açarız zamanla, olumsuz duygu ne demek? Ama o zorlayan duygu diyeyim şimdi. O zorlayan duygu geldiğinde onunla kalırım. Bu bir dalga gibi, sonra geçer. Her istediğimin olmaması dünyanın sonu değil. Her istediğim olmadığında cezalandırılma tehlikem yok. Bazen olmaz, kötü hissederim ve devam ederim bilgisi. O bize öfke patlaması gibi görünen yerlerde sergileyeceğimiz ebeveyn tavrının, yetişkin tavrının içinde gizli aslında. Sınır koyarsan kıyamet kopar senaryosuyla sınır koymayan ya da sınırı koyduğu halde o kapsayan yetişkin tavrını sürdüremeyen bir ebeveyn olduğunda ne olur? Çocuğun iç sesi şöyle bir yere evrilir: bir ilişki ya vardır ya yoktur. Bir şeyler kötü gidiyorsa bir ilişki yok olabilir gibi bir iç sese gider. Bu da çok oluşmasını, gelişmesini istediğimiz bir iç ses değil tabii ki. Çünkü hayat iyi hissettiğimiz şeylerle de bazen yeterince iyi hissetmediğimiz şeylerle de devam eder. Burada çocuğa giden mesaj ne? Hayat bazen bana çok iyi gelen deneyimlerle, bazen o kadar iyi gelmeyen deneyimlerle de var. Ve benim sabitlerim var, insanlarım var, ilişkilerim var, temaslarım var. Ya hep ya hiçbir resimden, ya siyah ya beyaz bir resimden bizi çıkaran şey de aslında sınırların varlığını kabul etmek. O sınırların zorlayıcı varlığının içinde de olmaya, oluş haline devam edebilmek aslında. Peki böyle güzel güzel anlattım ama kıyamet koptuysa ne yapacağız? Duracağız, eşlik edeceğiz. Ben buradayım, seninleyim, seni kapsıyorum mesajını vereceğiz. Ve o anda aslında müdahale edeceğimiz yerin çocuğun duygusu değil, davranışı olması gerektiğini aklımızda tutacağız. Çünkü bir insana korkma,
üzülme, heyecanlanma, mutlu olma. Değil mi? Bunları söyleyemeyiz. Yani duygular kontrol edilebilir şeyler değil zaten. Korkuyorsak korkuyoruzdur, üzülüyorsak üzülüyoruzdur, mutluysak mutluyuzdur, mutsuzsak mutsuzuzdur. Müdahale edebileceğimiz tek yer, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda, davranışlar. Toparlayıp bir özet cümlesi de verecek olursam buraya. Sen buna çok kızdın ve vuramazsın. O kızgınlığı aldım, kabul ettim ama vurma davranışına müdahale ettim. Kıyamet koptuğunda çıkmasını ümit ettiğim davranış şekli ve cümleler de bunlar. Burada galiba merkeze koyacağımız, dikkate alacağımız yer şurası olmalı. Sınırlar net olmalı, katı değil. Ve biraz da esnek ve geçirgen olmalı. Duruma göre, yaşa göre, içinden geçilen duyguya göre esneyebilen sınırlar olmalı. Bir sınırın tamamen değişmesinden ve yok olmasından, biraz gözyaşının bütün değerleri yok etmesinden bahsetmiyorum elbette. Ama burada dikkat edeceğimiz şey, çok katı sınırlar güvenli bir ilişkiyi değil, aslında tehdidi çağrıştırır, değil mi? Sürekli bir tetikte olma, bir sonraki halim, bir sonraki duygum, bir sonraki davranışım uygun olacak mı acaba? Bu da çocuğu kendi benliğinden koparır, kendi otantik varoluşundan koparır ve sürekli uyumlanmaya başlayan bir çocuk seyredebiliriz böyle bir sahnenin içinde. Bir sınır eğer çok katıysa, çocuğa öğrettiği şey temelde kendini ortaya koymak değil, kendini saklamak olur, değil mi? Bu aslında sadece çocuklar için değil, bütün insanlar için geçerli olabilecek bir cümle. Saklanan insanlar, saklanan çocuklar ve hayatın içinde saklandığımız yerden çıkmayı da unutabiliyoruz yıllar geçtikçe. Bu da çocukların en yaşamalarını istemediğimiz sonuçlardan birisi. Bir yerde saklanmamaları ve tamamen kendileri olabilmeleri. Kendim olmam tehlikeli bir şey mesajını vermemek o kadar önemli ki çocukluk döneminde. Her halinle kabulsün, her duygunla seninleyim, hepsinde senin yanında duruyorum ve bazı davranışlarında seni durduruyorum diyen ebeveynler aslında çocuğa şöyle bir iç ses kazandırır. Bütün duygularımla var olabilirim, olduğum gibi olabilirim. Bu duygularımın çıktıları ile ilgili özenli ve dikkatli olmayı seçiyorum. Ortamda eğer katı bir sınır varsa, bir çocuğun duygularını nasıl ifade edeceğini öğrenmesi sınırların katılığıyla da bağlantılıdır. Çünkü ortamda çok katı sınırlar varsa bir çocuk kendini ifade etmektense kendini ve varoluşunu bastırmayı da seçebilir. Bu bastırma beraberinde şöyle bir şey de getirebilir elbette. Duygumu gösterirsem ilişki biter. Ben duygumu saklamalıyım. Uzun süre saklanılan duygular bir süre sonra hissedilmeme tehlikesi de yaşar elbette. Bu da varoluşumuz üzerinde çok direkt etkisini gösterecek bir durum ve deneyime dönüşür. Çerçeve çok kişiden kişiye ve bence nasıl bir yapıdan bahsediyorsak, nasıl bir ebeveynlik stilinden bahsediyorsak oradaki felsefeye bağlı biraz. Ama bir ideal tarif edeceksek az önce söylediğim gibi esnek ve net sınırlar. Netliğini koruyan, nelerin evet nelerin hayır olduğunu belirginleştiren ama bu evet ve hayırları çocuğa geçirirken esnek bir tavırla müdahale edebilen bir yetişkinden bahsetmemiz gerekir. İdeal biraz tehlikeli bir kelime, mümkünse diyebiliriz. Yeterince iyi sınır koyma hali diyebiliriz. Bunlar ebeveynlere kendilerine şefkatli olmayı da öğretecek kelimeler. Ederken çocuk bu şefkati de içselleştirir ve o da tabii zaman içinde kendine şefkatli bir tavır sergileyebilir. Belki şöyle bir toparlama cümlesi kurabiliriz tüm bunların sonunda. Çocuklarımız mümkünse ne yapamayacaklarını bilsinler ama kim olduklarını da kaybetmesinler. Kendilerinden uzaklaşmasınlar ve saklanmasınlar.